Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hiç kına kullanmadan sadece çay ile saçlarımızı nasıl boyayabiliriz? Size bugün onunla ilgili fikirler vermek istiyorum. Bakın ben şöyle tam 4 defa yaptım ve saçlarıma bakın. Güneşte şu an güneş var. Hem saçlarım ışıl ışıl hem renk çok hoş oldu. Hafif bir kızıllık verdi. Bu şekilde yapmaya devam edersem daha da kızıl olacak. Şu an güneş tam üzerinde olduğu için kızıllığı daha iyi görüyorsunuz ama gölgede ve güneş yoksa iç mekanda kahverengi görünüyor. Zaten doğal saç boyama her ışıkta farklı görünür. Şöyle görüyorsunuz. Ben de çok beğendim. Saçlarımın arkasını göremediğim için ancak ben de videoda görüyorum saçlarımın arkasını. Güneşin içerisindeki kırmızı ışık üzerine vurunca saçlarım kızıl görünüyor. Saçlarım uzamaya başladı, epey uzadı. Şöyle bir eski demliğim var. Bu demliğin içerisine demlikte kalan çayları biriktiriyorum. Bazen içerisine kahveyi de karıştırıyorum. Kahve ile çayı karışık da biriktiriyorum ama bu sefer sadece çay biriktirdim size uygulamayı yapabilmek için. Şimdi ben bunu şöyle yapıyorum. Bu bir demlikte biriken çayları saçıma süreceğim zaman buzdolabından çıkarıyorum. Oda ısısına gelince banyo yapacağım zaman banyo yaptığım yerde buraya özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü çok akar, her yeri kirletirsiniz. Çay fayansların aralarındaki derz dolgularından çıkmaz. O yüzden tam banyo yapacağınız yerde uygulamanızı öneririm. Buzdolabında bir hafta hiç bozulmaz. Bir haftadan fazla tutmayın, küflenebilir. Oda ısısına geldiği zaman bunu ben şimdi bir pet şişeye doldurup daha rahat uygulayacağım pet şişeyle. Bu şekilde demlikle duş yaptığım yere koymuyorum. Pet şişeye doldurup daha sonra saçlarıma dipten uca sürüp isterseniz bir poşet geçirebilirsiniz üzerine. Bazen ben bir poşet geçiriyorum, bazen de geçirmiyorum. Artık o benim o anki zamanıma bağlı. Sonra da banyomu yaptıktan sonra o sırada saçlarımda bu çay solüsyonu beklemiş oluyor. Saç kremi sürüyorum saçlarıma sonra. Çok dolaşıyor saçlarım ince telli olduğu için hem de çok uzun olduğu için saç kremi kullanmadan açamıyorum. Saç kremini sürüyorum. Durulamaya gerek yok. Direkt çay sürmüş olduğum saçlarımın üzerine saç kremini sürüp sonra saç kremini biraz akıtıyorum. Duruluyorum. Ondan sonra şampuan yapıyorum. Ya da eğer evdeysem, dışarı çıkmayacaksam şampuan yapmadan çıkıyorum. Bir gün kalsın istiyorum saçlarımda. Ertesi günü ya da bir daha sonraki gün şampuan yapabiliyorum. Ama dışarı çıkacaksam şampuan yapıyorum az miktarda. Çünkü şampuan yapmayınca biraz saçlar mat görünüyor. Ama şampuan yapmazsak da saçımızda kalırsa bir gün daha iyi renk girmiş oluyor. Şöyle pet şişeye alıyorum. Rengi çok güzel bakın. Böyle kahverengi gibi görünüyor ama ne yazık ki çayın rengi, benim kullandığım çayın rengi kahverengi değil. Hani böyle kan kırmızısı derler ya, aynen öyle benim kullandığım çay. Şimdi size birazdan kullanmış olduğum çayın taze demlenmiş halde renginin nasıl olduğunu da göstereceğim. Şöyle hazır. Bu kalorifer peteğinin üzerine çıkarıp koyuyorum. Burada biraz ısınmış oluyor. Eğer isterseniz ocakta da hafif ısıtabilirsiniz. Çok soğuk sürmeyin, başınız üşümesin. Her banyoda, saçınızı her yıkamada bu yöntemi yapabilirsiniz. Benim saçımda beyaz saç çok az olduğu için ben saç boyarken çok rahat ediyorum. Beyaz saçı boyamak çok zor. Beyaz saç boyayı kolay kolay almaz, direnç gösterir. Şöyle bakın, benim içilebilir saçım için kullandığım çayın taze hali bu şekilde. Görüyorsunuz, kırmızı. Her banyoda dediğim gibi bu şekilde çay ile saç boyanabilir. Ama beyaz saçlarda ne yazık ki sonuç almak çok uzun zaman ister. Ben 4 boyamada böyle saçımda fark ettim. Saçımı her yıkamada uyguladım. Saçımı haftada 2 ya da 3 defa yıkıyorum. Ama tabii çok terlediysem, tozlu bir iş yaptıysam mecburen o zaman her gün yıkadığım da oluyor. Ama her gün saç yıkamak gerekmiyor eğer saçlarınız kirlenmediyse.
Şöyle bir bahçede de kendi kendime çekim yapayım dedim. Hava bulutlu ve bulutlu havada da bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok güzel bir renk oldu. Daha kahverengi bir saç tonu elde etmek için kahve ile yapabilirsiniz. Şekersiz, bardakta kalan, fincanda kalan, Türk kahvesi, Nescafe tarzı hangi kahve olursa olsun onları bir demlikte biriktirip bu şekilde onlarla da saçınızı boyayabilirsiniz. Sizin için bir kez de sadece kahve biriktirerek boyamak istiyorum. Çayla bu şekilde oluyor. Daha koyu renk veren çaylar var. Onlarla boyarsanız o zaman renk daha farklı olur. Bu benim kullandığım çay ile boyamış olduğum renk. Banyoda çayı saçıma sürerken biraz yüzüme ve boynuma da sürüyorum. Çay cildi sıklaştırır. Cilde de çok güzel bir doğal bakım olur. Cilt rengini koyulaştırır. O yüzden ona göre denemelisiniz. Hiç kına kullanmadan saç rengini değiştirmek isteyenlere alternatif bir seçenek olsun diye bu videoyu hazırladım. Zaten sizler de bana çok sık soruyorsunuz sadece çay ile saç nasıl boyanır diye. Şöyle diplerini de göstereyim. Bakın saçımın dibini de görün. Ben saçlarımın dibinden kendi saçım çıkmadan mutlaka dip boya yapıyorum. Haftada bir, 10 günde bir dip boya yapıyorum. Bazen haftada 2 bile yaptığım oluyor. Bu sefer çay ile boyadığım için dip boya yapmadım. Sadece çayla boyamış oldum. Ama her yıkamada yaptım. Çayın vermiş olduğu kızıllığı ben de çok beğendim. Bakar mısınız? Işığın rengine göre şöyle hem kızıl görünüyor, böyle mürdüm kızılı gibi, hem kahverengi görünüyor. Şöyle iç mekanda da göstereyim. Turuncu bir tişört giydim özellikle. Turuncu görünmediğini görün diye. Şöyle güneşte de tekrar göstereyim size. Gerçekten çok beğendim ve malzeme bulmakta sıkıntı yaşayanlar için sadece bir malzemeyle kolayca saç boyayayım, rengimi değiştireyim diye düşünenler için güzel bir fikir olsun. Sadece kahve ile, çayla kahveyi karıştırarak da yapabilirsiniz. İçerisine başka bitki çayları koyabilirsiniz. Isırgan otu çayı koyarsanız biraz daha renk değişir. Takıldığınız bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Bakın nasıl, buradaki kızıllığı görüyor musunuz? Ben buradaki kızıllığı çok beğendim güneşte. Tam güneşin içindeki kızıl ışıklarla birleşince çok hoş bir renk olmuş. Şimdi ben artık kahve biriktirerek sadece kahve ile nasıl boyadığımı size göstermek istiyorum ama bu kızıllığı çok beğendim. Işıl ışıl ipek gibi saçlarınız olsun. Hoşça kalın.